Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben Pınar Ezgi Burç, doktor sosyolog ve aile danışmanıyım. Çocuk, ergen ve aileyle çalışmalar sürdürmekteyim. Bugün sizlere otizmli çocuklar hakkında birkaç bilgi vermek isterim. Otizm aslında nörogelişimsel bir farklılık. Yani nörolojik olarak belli semptomların gelişimsel süreçlerine yansıması diyebiliriz. Doğal olarak son dönemlerde de aslında hızla da arttığını görüyoruz. Ama çocuklara yapılan birçok hani farklı anlamdaki gerek eğitimsel gerek tanısal süreçler çok önem kazanıyor bu süreçte. Çünkü gerçekten tanının dışına çıkabildiğini görüyoruz çocukların. Otizm semptomlarının azaldığını görebiliyoruz. Aslında erken dönem için söylediğimiz birkaç şey var. Yani göz teması kurmama, sosyal gülümsemenin olmaması ya da ismine tepki vermeme, kendi etrafında dönme ya da ileri geri sallanma gibi bir takım fiziksel uyarana yine ihtiyaç duyma gibi. Ama tabii her bu süreci gördüğümüzde otizm diyemiyoruz ama bir profesyonelden destek alınması en azından otizmin olup olmadığına dair bir karar alma aşamasında önem arz ediyor. Otizmli çocuk geldiği zaman bunun gerçekten otizm olup olmadığını bilebilmemiz için kullandığımız bazı standart testler var. Bu testler doğrultusunda bir değerlendirme yapıyoruz. Birçok farklı alanda, bilişsel, dilsel gelişim, taklit, motor beceriler gibi birçok alanda ve sonrasında bununla ilgili bir rapor sunuyoruz aileye. Bu alandaki aslında ihtiyaç süreçlerini belirlemiş oluyoruz ve çocuğu da bu alanlarda destekliyoruz. Çünkü otizm olmasa da bu alanlarda eğer yaşından beklenenin altındaysa desteğe ihtiyacı var anlamına geliyor bu çocuklar açısından. Aslında biz burada ihtiyaç alanlarını destekliyoruz. Gerek farklı materyal kullanarak, gerekse yine çocuğun aslında akranlarına ulaşmasını sağlayarak farklı alanlarda. Bunlarda daha önce söylediğim gibi aslında bu standart testlerde belirlediğimiz alanlar üzerine gerekli olan beceriler var. O becerileri farklı materyallerle çalışarak aslında çocuğun o alandaki ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ne kadar erken gelirse çocuk o kadar erken tespit olmuş oluyor ve çok daha yaş ilerlemeden bizim de sonuçta o yaşa dair beklediğimiz beceriler daha az olmuş oluyor. Bu anlamda o açığı kapatmak çok daha rahat olabiliyor ve böylelikle çok daha kısa sürede çocuğu toplumsal sürece hazır hale getirebiliyoruz. Yani otizm aslında bir tanı grubu. Bizim çocuğu iyi bir şekilde tanımamız, onun ihtiyaç alanlarını belirlememiz için kullandığımız bir sıfat diyebiliriz. Ama tabii ki de her çocuk otizmi farklı şekillerde deneyimliyor. Farklı düzeylerde bu otizmin semptomlarını görebiliyor. Bu konuda da zaten gördüğümüz ve değerlendirdiğimiz süreç içerisinde çocuğu desteklediğimizde de hafifleme görebiliyoruz otizmin semptomlarında aynı zamanda. Ve tabii ki de otizm olmayabiliyor, uyaran eksikliği olabiliyor, duyu bütünlemeyle ilgili çocuğun ihtiyacı olduğunu fark edebiliyoruz. Zaten bu alanlarda çocuğu desteklediğimizdeki o değişim ve gelişimle birlikte de fark ediyoruz ki evet yani hani bu semptomlar ortadan kalkmaya, silinmeye başlıyor. Otizm gerçekten korkulacak, ürkülecek bir şey değil aslında. Ama buna dair semptomlar görülürse bir uzmana gitmekte her zaman fayda var. Böylelikle çocuklara ihtiyaçları olan desteği sağlamış oluruz. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.